Merhaba. Türkiye'de kutuplaşmayı azaltmaya yönelik stratejiler ve araçlar projesi Turkuaz Lab, Türkiye toplumunda kutuplaşma ve bunun verdiği zararlar hakkında farkındalık yaratmak, sosyal uyum ve ötekine saygının hakim olduğu yeni bir ekosisteme katkı sağlamak için stratejiler ve araçlar ile donanmayı amaçlamaktadır. Hem Türkiye'de hem de dünyada farklılıklarla beraber yaşayabilmenin önündeki en büyük engellerden biri olan kutuplaşmaya dair farkındalık kazandırmak, sorunlara, eşitsizliklere ortak çözümler geliştirebilmeyi mümkün kılabilmek için sizleri de bu zorlu yolculukta bizimle düşünmeye davet etmek istiyoruz. Bu çerçevede projemizin internet sitesi, 4000 kişilik kapsamlı bir araştırma ve sonuçlarının yaygın paylaşımı, farklı illerde çalıştaylar da dahil olmak üzere birçok aşamamız var. Sizlere ulaştırmaya çalıştığımız bu uzaktan eğitim aracı bu farklı aşamalardan biri. Özetle 6 farklı başlıkta kutuplaşmanın, özellikle siyasal, duygusal kutuplaşmanın ne olduğunu aktarmaya çalışacağız. Bu 6 bölüm ayrı ayrı da izlenebileceği gibi bizim önerdiğimiz şekilde 1'den 6'ya kadar aşamalı olarak da tamamlanabilir. Meslektaşım Emre Erdoğan'la beraber ben Pınar Uyan Semerci sizlere temel bilgileri, kavramları aktarmaya çalışacağız. Bunun yanı sıra oyunlar, okumalar, ilgili internet sayfalarının bağlantıları ve çok kıymetli konuklarımızın aktarımları var. Ayrıca her bölümde küçük sorularımız, minik sınavlarımız. Başlangıç anketimiz de dahil olmak üzere tüm aşamaları tamamlarsanız sertifika da verebiliyoruz. Kısaca sizlere akışı özetlersem, önce kutuplaşma kavramını, kutuplaşma türlerini, nedenlerini ve zararlarını ele alacağız. Bu genel girişte neden duygusal kutuplaşmayı ele aldığımızı ve Türkiye'de kutuplaşmaya dair var olan literatürü özetlemeye çalışacağız. İkinci bölümde kimlik, özellikle kolektif kimlik oluşum süreci, sosyal kategorizasyon, özdeşleşme, karşılaştırma ve tanınma ele alınacak. Kolektif kimliklerin oluşum sürecinde sosyalizasyon süreçleri, aile, okul, medya gibi sosyalizasyon araçları incelenecek ve kolektif hafıza, tarih yazımı da kimliklerin oluşum sürecindeki rolü çerçevesinde ele alınacak. Tüm bu kimlik oluşum süreçlerinin duygusal kutuplaşma ile olan ilişkisi de aktarılmaya çalışılacak. Üçüncü bölümde ise ötekileştirme başlığı altında kalıp yargı, ön yargı oluşumu, ötekileştirme süreçleri ve ötekileştirmenin nasıl meşrulaştığı ele alınacak. Bu çerçevede de insan dışılaştırma, sosyal mesafe, ayrımcılık, siyasal hoşgörüsüzlük, ahlaki üstünlük ve tehdit algısı kavramları tarif edilmeye çalışılacak. Dördüncü bölümde gerçekliğe, siyasal duygusal kutuplaşmanın çok önemli nedenlerinden biri olan toplumsal gerçekliğe dair bilgileri nereden edindiğimizi aktarmaya çalışacağız. Başta medya ve sosyal medya olmak üzere bilgi kaynaklarına erişimi, bilgi kaynaklarının kullanımına dair sorunlu noktaları tartışacağız. Seçici olarak maruz kalma, güdülenmiş düşünme, geri tepme etkisi, yankı odaları, suskunluk sarmalı gibi içinde yaşadığımız dünyayı ve hepimizin maruz kaldığı durumları daha iyi anlamamızı sağlayacak olan kavramlar açıklanacak. Özellikle de yanlış ya da yalan haber türleri, mezenformasyon, dezenformasyon, malenformasyon kavramlarını aktarmaya çalışacağız. 5. ve 6. bölümde amacımız duygusal kutuplaşmaya yol açan ve duygusal kutuplaşmayı anlamamıza yardımcı olacağını düşündüğümüz bu ilk 4 bölümden sonra daha çok ne yapabiliriz, nasıl çözüm geliştirebiliriz sorularına yanıt vermek. Bunun için de kurguladığımız temas ve karşılaşmalar ve ihtiyaçlar ve haklar başlığında 2 bölümümüz var. Temas ve karşılaşmalar başlığında neden temas ve farklılıklarla karşılaşmanın önemli bir rolü olduğunu temasın farklı türleriyle beraber ele alacağız. Hem sosyal yaşamımızda hem de sosyal medyada bize benzemeyenlerle ne derece karşılaştığımız sorusu eşliğinde ön yargılar, kalıp yargılarla ötekileştirme ile mücadelede bu durumun etkisini ele almaya çalışacağız. Duygusal kutuplaşmanın azaltılması için ne yapabiliriz sorusuna yanıt vermeye çalışacağız. Son bölümde ise ihtiyaçlar, ihtiyaçların evrenselliği, haklar ve hakların gelişimini ele alacağız. Haklara erişim ya da haklara herkesin erişememesi, özellikle en baştan beri vurguladığımız siyasal kutuplaşma kavramı bağlamında tartışılacak.
Nasıl bir toplumda yaşamak istiyoruz? İnsan olmaktan, insanlık durumundan kaynaklanan ortaklıklarımız ile beraberce yaşayabilmenin yollarını düşünmeye davet etmek istiyoruz sizi. Bu nedenle birlikte düşünebilmeyi, tartışabilmeyi, bu kavramları ve farkındalığı sürdürebilmek dileğiyle sizleri bizim yolculuğumuza davet ediyoruz.